Bugünkü konumuz maalesef ki ürkütücü bir konu. O çok bayıla bayıla kullandığımız, her gün kullandığımız ve hayatımızın artık kopmaz bir parçası olan yapay zekanın gelecekte ama çok da uzak olmayan bir gelecekte bize yaşatacağı o karanlık ve öngörülemez tablolardan bahsedeceğiz. Ama insanların konuştuğu gibi işte makineler canavarlaşacak ve bize saldıracak gibi bir şey değil bu. Daha elle tutulur ve verilere göre konuşacağız. 2 ay önce Hindistan Başkanı Modi'nin Paris'teki yapay zeka eylem zirvesinde konuştuğu birkaç cümle bence çok önemliydi. Simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app, acting with the right hand. Size görüntülerini buraya getireceğim. Neler söylediğini de söyleyeyim. Basit bir deneyle başlayalım diye başlıyor konuşmalarına ve yapay zekaya eğer tıbbi bir raporunuzu attığınız zaman o raporu eksiksiz bir şekilde size yorumlayabiliyor. Ama aynı şekilde bana sağ elini kullanarak kalem tutan bir insana çiz dediğiniz zaman muhtemelen sol elini kullanan bir insanın resmini size gönderiyor diye konusuna başlamış. Peki biz buradan ne anlamalıyız? Aslında şu söylenen 3-4 cümle bile çok derin bana göre ve biz buradan şunu anlamalıyız. Yapay zeka insanları manipüle mi etmek istiyor? Tıbbi verileri bile neredeyse bir tıp doktoru kadar güzel yorumlayan yapay zeka nasıl çok basit işlemleri yapamıyor? Bunun arkasında yatan şey ne? Konumuzu birazcık daha derinleştirelim ve geçtiğimiz günlerde yapay zeka uzmanı, yani bu yapay zekanın ortaya çıkmasındaki temel taşlardan biri olan Dr. Hilton'un geçtiğimiz günlerde yaklaşık 10 senelik bünyesinde çalıştığı Google'dan istifa ettiğini bizlere duyurdu. Ve hemen arkasından da yapay zeka konusundaki endişelerini dile getirdi. Haberi okuyalım birlikte. Dr. Hilton'un uyarıları çok da uzak olmayan bir gelecekte yapay zekanın insanlığa karşı bir tehdit oluşturabileceği üzerine açıkça insan zekasının çok daha üstüne varmaya şimdiden başlamış olan bu sistemler aracılığıyla fotoğraf, video, yazı gibi web içeriklerinin gerçek olup olmadığını anlamak zorlaşacak diyor ve bununla birlikte yapay zekanın analiz ettiği geniş veriler arasında beklenmedik bir takım davranışları öğrenebileceğini ve şirketlerin bu sistemlere bir kod geliştirme görevi vermenin ötesinde o kodu bağımsız bir şekilde yürütme iznini de tanıdığını söylüyor. Şimdi bu adam neler söylüyor? Birinci söylediği şu: yapay zeka o kadar gerçekçi fotoğraflar ve videolar oluşturuyor ki insanlar öyle zamanlar gelecek ki bunun gerçek mi veya yalan, sahte bir video, fotoğraf mı olduğunu anlamayacak. Bu başlı başına zaten çok korkutucu bir şey. Bunu alıp bir kenara bırakalım. Diğerinde şunun altını çizmek istiyorum. Diyor ki bir takım davranışları öğrenebileceği, videonun ilerleyen aşamalarında daha iyi anlayacaksınız. Yani yapay zeka öğrenen bir sistem. Evet, biz yapay zekayı kullanıyoruz, ona bir şeyler soruyoruz ama o ne yapıyor? İşte bütün veri ağını tarıyor ve bize onu tek bir şekilde sunuyor. Çok kolaylaştırıcı bir sistem. Ama aynı zamanda yapay zekanın öğrenme yeteneği var. Peki yapay zeka neyi öğreniyor biliyor musunuz? İnsan duygularını öğreniyor. İnsanların hangi duygularda, hangi konulara hangi duyguları verdiğini öğreniyor. Ve bu adam, yani bu sistemin içerisinde bu sistemi en iyi anlayan kişilerden biri olan Dr. Hinton diyor ki bu yapay zekanın ne boyutlara ulaşacağı ve ne kadar kontrolden çıkacağı konusunda ciddi kaygılarım var diyor. Yine aynı şekilde OpenAI'nin CEO'su olan Sam Altman da herhangi bir kontrol mekanizması olmadan yapay zeka sistemlerinin topluma sunulmasının büyük tehlikelere yol açabileceğini söyledi. Bunun ne demek olduğunu düşünebiliyor muyuz? Yani bu insanlar bu sistemlerin kurucusu ve onlar kaygılı ve onlar endişeli ve onlar şunu söylüyor özet olarak: biz bu sistemleri yaptık evet ama gelişen bir sistem bu, bebek gibi düşünün, bebekti. Şu an zaten şöyle düşünebilirsiniz, o kadar başındayız ki 2016'dan beri hayatımızda var ama bu kısa süre zarfında 2025'teyiz ve 2027 ve daha sonrasında ise bu bebeğin bayağı büyüyeceği söyleniyor ve neler yapabileceği konusunda hayretler içerisinde olacağımız söyleniyor. Ve bu insanlar bu öğrenen bu bebeğin neler yapabileceği konusunda endişeli ve bunları tam olarak öngöremiyorlar.
Bir diğer yapay zeka konusunda endişelerini dile getiren kişi Yuval Harari. Bu kişiyi Sapiens kitabıyla tanıyor olabilirsiniz. Ve ben bu konuyu uzun zamandan beri araştırıyorum ve bu adamın neredeyse bayağı bir röportajlarını dinledim, yapay zeka konusundaki röportajlarını, ve çok karanlık bir tabloyu işaret ediyor. Yani şöyle düşünün, karşımızda bir karanlık tünel var ve biz o tünelin içinde ne olduğunu bilemiyoruz. Bir şeyleri belki evet öngörebiliriz, bir olumsuz bir hava sezebiliyoruz ama bizi ne noktalara getireceği ve bizim başımıza ne çoraplar öreceği konusunda hala tam olarak bir fikrimiz yok. Ve neler söylüyor? Birazcık notlarıma bakıp size aktarmak istiyorum. Diyor ki ileride yapay zekanın çok tehlikeli olacağını, şu an onu insanların yaptığını ama ileride bizden bağımsız hale geleceklerini anlatıyor. Yapay zeka hakkında bilinmesi gerekenler tarihteki ilk teknoloji olmasa, bu anlamda ilk teknoloji, yapay zekanın kendi kendine karar verebilmesi ve yeni fikirler üretebilmesi. Yani şunu söylemek istiyor, bu daha önce birçok teknoloji yapıldı. Mesela devrim niteliğinde neler var? Bir matbaanın bulunması, bir de atom bombası. Ama bunları, bu kadar büyük bir devrim niteliğindeki buluşları çok ayrı bir yere koymuş. Yapay zekayı çok ayrı bir yere koymuş. Bunların çok farklı olduğunu söylüyor. Bir röportajında şöyle söylüyordu sunucu ona. Yapay zekanın kendi kendine fikirler üretebildiğine dair elinizde kanıtlar var mı diyordu. Ve adam gerçekten de hepimizin bildiği çok önemli bir noktaya değinmişti. Diyor ki sosyal medyada bize neyin gösterilip gösterilmeyeceğine karar veriyor. Bunu biliyoruz ve böyle bir şey var ve çok tehlikeli. Ben de burada bir şey eklemek istiyorum. Bu gerçekten insanları manipüle ettiğinin belki de en büyük kanıtı diyebiliriz. Şöyle bir sistem işliyor sosyal medyada. İnsanların önüne genellikle nefret içerikli ve cinsellik içerikli videolar, fotoğraflar, yazılar daha fazla düşüyor. Mesela benim gibi daha böyle bilgi aktaran, bir şeyleri sorgulatan kanallar daha geri planda ve ben o kadar video çekmeme rağmen çok fazla ön plana çıkamıyorum. Beni sistem çok fazla kişinin önüne çıkartmıyor, beni çok fazla yaymıyor. Ama öte yandan dediğim gibi hani daha insanları kışkırtan, nefrete iten veya cinsellik içerikli videolar çok fazla patlıyor ve viral oluyor. Hemen burada söylemek istiyorum ki gerçekten videolarıma çok emek harcıyorum. O yüzden bu videomu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bu da şunu getiriyor. Algoritma diye bir şey var. Algoritma bu tarz içerikleri seçiyor ve bu tarz içerikleri daha çok kişinin önüne çıkartıyor. Ve bu insanlar arasında gerçekten de büyük sıkıntılara yol açıyor. Size bir skandal olaydan bahsetmek istiyorum. Araştırdığımda Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı insan hakları ihlali yapıldı ve Facebook bunlara çanak tuttuğu yönünde iddialarla karşı karşıya kaldı. Ve bu konuda davalar da açıldı. Böyle bir problem vardı bu insanlara karşı. Onları ötekileştiren olaylar zaten vardı ama sosyal mecralarda bu nefret söylemlerinin daha fazla öne çıkartıldığı ve insanları bir şekilde manipüle ettiği ve bu olayları körüklediğine dair ciddi iddialar var ve büyük davalar açılmış durumda. Bu çok tehlikeli. Bu tehlikeyi görebiliyorsunuz değil mi? Amerika seçimleri sırasında yine sistemin tuttuğu adayı daha fazla ön plana çıkarttı ve onunla ilgili daha güzel haberleri yansıtarak insanları manipüle ettiğini, çok dışarıdan çok ses geliyor sanıyorum. Kusura bakmayın gerçekten. Maalesef yaşadığım ortamda sesler çok duyuluyor. Kusura bakmayın. İnsanlara daha fazla o rakibi seçmesi konusunda onun bir yönlendirme yaptığı konuşuldu ve aksi taraftaki rakibin ise açıklarını çok fazla gösterdi ve insanları bu anlamda manipüle ettiği konuşulmuştu. Belki hatırlarsınız. Bunlar nasıl oluyor? Bunu nasıl yapabiliyor? Hani bilinçli bir sistem değil. Diyoruz ya, bir bilinci yok. Bir program. Peki bunları nasıl yapabiliyor? Bunu şöyle yapabiliyor. En basitinden konumuzdaki akıllı saat bile, yapay zeka sistemi, o bile eğer ayarlamışsanız sizin stresli olduğunuz, işte nabzınızdan, nefes alıp verişinizden anlıyor ve size bildirim gönderiyor. Yani sizin stresinizi biliyor. Yani sizin açığınızı biliyor. Yapay zeka şu an öyle bir noktada ki hala bebek olmasına rağmen, burada altını çizmek istiyorum, bebek olmasına rağmen sizin öfkeli mi, stresli mi olup olmadığınızı çok iyi anlıyor. Ve
İnsanların mikro mimiklerini anlama konusunda da bayağı bir ileri düzeyde. Mesela 2025 yılında MIT'in bir araştırmasına göre insanların mikro mimiklerini çözme ve anlama, duyusal zekayı çözme konusundaki başarısı bir insanın %68 iken yapay zekanın %95 oranında. Devam ediyoruz. İnsanlara nasıl, insanların açığını, duygu durumlarını bildikçe onları manipüle edip aslında bizim kendi seçtiğimizi düşündüğümüz ürünleri o bize seçtiriyor. Bir ürünü de pazarlayabilir bize, bir politikacıyı da pazarlayabilir, bir görüşü de pazarlayabilir. Bunun ne kadar korkunç olduğunu düşünebiliyor musunuz? Devam ediyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde bir yapay zeka ile flörtleşen bir çocuğun hayatına son verdiği haberini duymuştuk. Yani hatta şöyle diye geçmişti. Yapay zekanın ilk kez bir can aldı gibi bir haber vardı ve yine araştırmalarıma göre 2026'ya kadar yapay zekanın flört uygulamalarını hedef alacağı ve flört uygulamalarını hedef alarak duygusal yapay zeka pazarının 2027'ye kadar 7,6 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Yani yapay zeka her alanda. Hani sadece kullandığımız o bir şeyler sorduğumuz program gibi düşünmeyin. Flört uygulamalarında, finans alanlarında. Mesela Wall Street'te bir mesai sistemi vardır. İşte 9.30'dan 4.30'a kadar piyasalar açık kalır. Hafta sonları kapalıdır, akşam kapalıdır piyasalar. Oradaki insanlar da aynı şekilde mesailerini bitirirler. Ama yapay zeka sistemlerinin de finansa girmesiyle birlikte artık sistemler kapanmıyor. Yani Orta Doğu'da yaşanan bir olay veya başka yerde hükümetin yaptığı herhangi bir şey sistemleri etkileyebiliyor. Çünkü yapay zeka uyumuyor. İnsan organik bir canlı, değil mi? Dinlenme ihtiyacımız var, uyuyoruz, yemek yiyoruz ama bu sistem inorganik bir sistem ve hiçbir zaman dinlenmiyor ve her zaman tetikte. Peki biz mi ona ayak uyduruyoruz yoksa o mu bize ayak uyduruyor? Artık insanlar da sanki 7/24 ulaşılabilir olmak zorunda hissediyor. Kendimizi kapatmamaya çalışıyoruz ama tabii ki organik bir sistem olduğumuz için onların hızına yetişmemiz mümkün değil. Ve yine size Harari'nin röportajlarına getirmek istiyorum. Sunucu şöyle diyor: OpenAI'nin yöneticisi Sam Altman, işte Bill Gates gibi kişilerle konuştuğunuzu düşünüyorum ve onların bu konudaki fikirleri nedir diye soruyor. O da onların bu konudaki fikirleri nedir, onlara güveniyor musunuz diye soruyor. O da şöyle cevap veriyor: onlar da çok korkuyor. Onlar da çok korkuyorlar ve hatta ki yapay zeka sistemlerinin yakıcı etkilerini, potansiyelini herkesten iyi biliyorlar. O yüzden çok korkuyorlar diye bir açıklama yapmıştı. Aynı zamanda şunu ekliyor. Videonun en başında bahsettiğim yine yapay zeka kurucularından olan Dr. Hilton da yine şu egosuyla şunu söylüyor. İyi ki bizler gibi insanlar böyle bir sistemi geliştirdik. Çünkü biz iyi insanlarız ve bunun iyi yönde kullanılmasını istiyoruz diyor. Yine bu kurucular Sam Altman ve Bill Gates de aynısını söylüyormuş. Ama bunu tabii ki de bir gurur ve bir kibirle söylüyorlar ama gerçek bundan daha farklı. Çünkü onların da kontrolünden çıkacak bir durum var ortada. Şöyle söylüyor Harari, zaten bir tarihçi biliyorsunuz. İkiye ayırmış durumda şu an için dünya tarihini. Diyor ki ilk 4 milyar yılda aslında çok fazla bir şey olmadı diyor. Yani organik bir yaşam başladı ve organik bir şekilde ilerledi ama ve sonraki 4 milyar yılda daha farklı şeyler oldu. Elon Musk ve Sam Altman gibi adamlar tarihteki ikinci önemli şeyi yaptılar. Yani inorganik yaşamı başlattılar diyor. Ve yapay zekanın evrim sürecinin hala çok bebek olduğunu, hatta bir amip düzeyinde olduğunu söylüyor. Ve yapay zekanın bir dinozor veya bir yetişkin insan evresine gelene kadar neler yapabileceğini hala kimsenin bilmediğini söylüyor. Evet, yapay zeka bir tedavi yöntemi geliştirebiliyor. Bir ilaç üretebiliyor, tasarlayabiliyor. Birçok faydalı şeyi var ama aynı zamanda insanlara bedel ödetebilecek kadar da dezavantajları var. Çok hızlı ilerliyor. 2026 yılında aslında bir küçük noktayken şu an geldiğimiz durumda hala çok küçükken bayağı büyük işler başarmış durumda. Yani bizim insanlık tarihi milyonlarca, binlerce yılda anca belli bir noktaya gelmişken bu dijital evrimde aslında çok hızlı bir süreç yaşanacak.
Evlerde kullandığımız çok basit bir elektrikli cezveyi düşünün. Bu yapay zeka sistemiyle kurulu bir şey değil. Sadece elektrikle çalışıyor ve sen onu manuel olarak yönlendiriyorsun. Ama şu an her şey yapay zekayla. Yapay zekayla ayakkabı, yapay zekayla kahve makineleri, akıllı ev sistemleri ve bu makineler sizi sizden daha iyi tanıyor. Sizi sizden daha iyi tanıyor ve size öneriler sunuyorlar. Bugün şöyle hissediyorsun, bugün böyle görünüyorsun. Bence bunu değil de şunu yap diyor. Yani sizi manipüle ediyor, sizi kandırıyor ve kendi istediği noktaya doğru sizi sürüklüyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Yapay zeka konusunda endişeleriniz var mı? Yoksa ya iyi bir sistem ve iyi ki de olmuş mu diyorsunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.